Bir millet tam 100 yıl boyunca gökyüzüne hasretle baktı. Nuri Demirdağ'ın fabrikalarına kilit vurulduğunda umutlarımız da toprağa gömülmüştü. Bize yıllarca siz yapamazsınız, siz üretemezsiniz, ancak satın alırsınız dediler. Ama unuttukları bir şey vardı. Türk mühendisinin zekası ve vatan sevgisi asla zincire vurulamazdı. Ve bir gün o makus dahiliyi yenecek bir adam sahneye çıktı. Uçakları toprağa gömülen bir milletin kaderini gökyüzüne yeniden yazdı. Hikayemiz 1997 yılında İstanbul Sarıyer'de başladı. Selçuk Bayraktar sadece bir ailenin değil, aslında bir idealin içinde doğmuştu. Babası Özdemir Bayraktar yüksek makine mühendisiydi ve ömrünü Türkiye'nin sanayileşmesine adamıştı. Küçük Selçuk'un oyuncakları diğer çocuklar gibi değildi. O, babasının atölyesindeki devreler ve motorlarla büyümüştü. Henüz ilkokuldayken bile gözü hep yükseklerde, gökyüzündeydi. Robert Koleji'nden mezun olduğunda parlak zekası artık fark ediliyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi elektronik mühendisliğini bitirdiğinde ise önünde bambaşka bir kapı açıldı. Rotası Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Önce University of Pennsylvania'ya, ardından dünyanın en prestijli teknik üniversitesi MIT. Selçuk Bayraktar, insansız hava araçlarının yazılımını ve robotiğini teknolojinin kalbinde öğreniyordu. MIT'de burslu okurken helikopterin havada agresif manevra yapmasını sağlayan kodları yazdı. Dünyanın en iyi profesörleri ona hayranlıkla bakıyor, burada kal, kariyerin garanti diyordu. Önünde iki seçenek vardı. Ya Amerika'da kalıp konforlu bir bilim adamı olacaktı ya da ülkesine dönüp zorlu bürokrasiyle savaşarak hayallerinin peşinden koşacaktı. O zor olanı seçti. 2007 yılında Türkiye'ye döndüğünde bavulunda diplomaları değil, büyük bir milli teknoloji hayali vardı. Ancak Türkiye'ye döndüğünde onu kırmızı halılarla karşılamadılar. Biz dışarıdan hazır alıyoruz, macera aramayın diyen bir zihniyetle mücadele etmesi gerekiyordu. Selçuk Bayraktar takım elbisesini çıkarıp kamuflajına giydi. Plazaların konforlu ofislerinde değil, Şırnak'ta, Gabar'da, Kato Dağı'nda yaşamaya başladı. Aylarca askerlerle aynı karavanyada kaşık salladı, onlarla aynı konteynerlarda uyudu. Neden mi? Çünkü sahadaki askerin neye ihtiyacı olduğunu masa başında oturanlar bilemezdi. İlk mini İHA denemelerini kurşun sesleri altında 2000 metre rakımlı dağda yaptı. Babası Özdemir Bayraktar fabrikada yatıp kalkarken Selçuk Bayraktar dağlarda yazılım kodluyordu. Annesi Canan Hanım bile fabrikada sabahlıyor, İHA'ların devrelerini lehimliyordu. Bu başarı bir ailenin ve arkasındaki genç mühendis ekibinin alın teriyle yazılıyordu. Ve beklenen gün geldi. 2014 yılında Bayraktar TB2 gökyüzüyle buluştu. Artık Türkiye kendi semalarında kendi gözüyle görüyordu. Terörle mücadelede dengeler bir anda değişti. Mağaralara saklananlar artık kaçacak yer bulamıyordu. Ama asıl dünya çapındaki şok sınırlarımızın ötesinde yaşandı. Suriye'de, Libya'da ve nihayet Karadağ'da. 30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan toprakları Türk SİHA'larının kanatlarında özgürlüğüne kavuştu. Dünya savaş doktrininin alt üst oldu. Tankların devri bitmiş, Türklerin SİHA devri başlamıştı. Yabancı gazeteler manşet atıyordu. Savaşın kaderini değiştiren Türkler. Selçuk Bayraktar ise mütevazi bir şekilde biz sadece en iyisini yapmaya çalıştık diyordu. Yapamazsınız diyenlere en büyük cevap verilmişti ama Selçuk Bayraktar durmadı. Akıncı TİHA ile gökyüzündeki hakimiyetimiz perçinlendi ve ardından asıl büyük rüya gerçeğe dönüştü. Kızıl Elma. İnsansız savaş uçağımız pistten teker kestiğinde sadece bir uçak havalanmıyordu. Selçuk Bayraktar Teknofest ile milyonlarca gence şu mesajı veriyordu. Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun. Belki geleceğin uzay mühendisi o olur. Bugün Selçuk Bayraktar'a baktığımızda sadece başarılı bir mühendis görmüyoruz. Vatanına adanmış bir ömür ve yarım kalan hikayeleri tamamlayan bir irade görüyoruz. Babası Özdemir Bayraktar'ın vasiyeti yerine gelmişti. Göklerdeki istikbal artık emin ellerdeydi. Çünkü o son çizgi çoktan aşılmıştı.